Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle kat kat muhteşem bir el açması börek yapacağız. Yapım aşamaları çok pratik arkadaşlar. Ben yapamam diye düşünmeyin. Videomu izledikten sonra karar verirsiniz. İyi seyirler dileyerek hemen böreğimin hamuru için yapım aşamalarına başlıyorum. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı da sıvı yağımı yoğurma kabımın içerisine aldım. 1 çay kaşığı kadar kuru maya ekliyorum. Mayamız eriyene kadar iyice karıştıralım. Artık bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde un ilavesi yapacağız. İlk etapta bir miktar un ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Hamurum ağırlaşana kadar bu şekilde karıştıracağım. Daha sonra yoğurma aşamasına geçeceğim. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak yoğurma aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi un miktarını versem dahi siz kontrollü bir şekilde ekleyin. Kullandığımız unun kalitesinde ve markasına göre un miktarında değişiklikler olabiliyor. Ve hatta diğer videolarımda da sürekli söylediğim gibi kullandığımız malzemelerin ısısında bile un miktarı değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. O yüzden hamurumuzun kıvamını biz kendimiz ayarlayalım. Bakın şöyle çok az ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kıvamını da göstereyim şöyle sizler için, yumuşacık bir hamur. Hazır olan hamurumu bezelere ayırmak için tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle çok kısa süre avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Ben bu şekilde gelişigüzel parçalara böldüm. Ama sizler böyle mandalina boyutunda bezeler elde edecek şekilde de bölebilirsiniz arkadaşlar. Her bezemizin mandalina boyutunda olması gerekiyor. Bu verdiğim ölçülerden gördüğünüz gibi 11 adet beze çıktı. Hazırladığım bezelerimin üzerine örtüyorum. Ben hemen iç harcımı hazırlıyorum. Uygun bir tencere ya da tava hiç fark etmez. Yaklaşık 400 gram kıymayı tavamın içerisine aldım. Suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyorum. Ben böreğimi kıymalı yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Sizler dilerseniz ıspanaklı, patatesli ya da peynirli de yapabilirsiniz. Hatta yapım aşamalarını birebir devam ettirip içi boş bir şekilde de yapabilirsiniz. Kıymamın içerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. Çok yağ eklemeyeceğim. Hamurumuzda da yağ olacağı için. Hemen ardından da şöyle yemeklik doğramış olduğum kuru soğanımı ekliyorum. Soğanlarımız hafif yumuşayana kadar pişirdik. Ardından baharatlarımızı ilave ediyoruz. Baharat olarak toz biber, karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Soğanlarımız böreğin içinde de pişeceği için çok küçük doğramadım arkadaşlar. İç harcım hazır. Kenara soğumaya bırakıyorum. Böreklerimizi açmak için un ve nişastayı karıştırıyorum. Birebir ölçü olacak. 2 kaşık nişasta koyduysanız 2 kaşık da un koyacaksınız. Hemen ilk bezemi alarak açma işlemine başlıyorum. Ben oklava kullanarak açtım arkadaşlar. Dilerseniz sizler merdane ile de açabilirsiniz. Hamurumuzu dinlendirdiğimiz için gerçekten çok kolay bir şekilde açılıyor. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olacaksınız. Videom hakkında da sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsaitlik durumuna göre bütün yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hamurumuz açıldı.
Hamurumuza sürmek için 100 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Bu iki yağı iyice karıştırıp hamurumun üzerine gezdiriyorum. Bir fırçadan da yardım alarak yağımızı hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Hamurumuzun her yeri yağlandıktan sonra uç kısmını ortaya doğru katlıyorum. Her katlamış olduğum kısmını da tekrar yağlıyorum. Şimdi karşı tarafını katlamış olduğum kısmın üstüne doğru katlıyorum. Buraları da yağlıyorum. Diğer yan kısımlarını da ortada birleşecek şekilde katladım. Siz de videoda görmüş olduğunuz şekilde katlayabilirsiniz. Bu şekilde ilk hamurumuzu şekillendirmiş olduk. Bütün hamurlarımı aynı şekilde açacağım. Aynı şekilde yağlayarak katlayacağım arkadaşlar. Ben şöyle sizler için çok kısa olacak şekilde bir kere daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi açmış olduğum hamurumun her tarafını yağlıyorum. Ve bu aşamadan sonra katlayarak yağlama işlemine devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün hamurlarımı katladım. Şöyle bir tepsinin içerisine alıyorum hepsini. Hamurların iyice yağı çekmesi için yaklaşık 10-15 dakika buzdolabında bekletiyorum. Tabii ki üzerlerinin örtülmüş olması gerekiyor hamurlarımızın kurumaması için. Hamurlarımı dinlendirme süresinin ardından buzdolabından çıkardım. Şöyle sizler için göstereyim. İlk hamurumu hemen tezgahımın üzerine alıyorum. Parmak uçlarımla şöyle çok bastırmadan hamurumuzu büyütüyoruz. Orta kısmına hazırlamış olduğumuz iç harcından koyuyoruz. Çapraz köşelerden ortaya doğru bir zarf şeklinde kapatıyoruz. Kapattıktan sonra iyice birleşmesi adına bastırıyorum hamurumun üzerine gördüğünüz gibi. Bu şekilde ilk böreğimiz hazır. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Biraz işleri hızlandırmak adına gördüğünüz gibi hamurlarımı tezgahıma aldım. Hepsine aynı şekilde baskı uyguluyorum parmak uçlarımla. Bu arada yapım aşamaları da çok zevkli bir börek. Yaparken hiçbir şekilde sıkılmıyorsunuz. Zevkle yapılıyor gerçekten. Sizler de evlerinizde denediyseniz ya da deneyecekseniz bana yazın arkadaşlar. Gerçekten sizden gelen geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Evet, açma işlemlerimizi de tamamladık. Hemen iç harçlarımızı koyuyoruz. Artık böreklerimizi kapatabiliriz. Zarf şeklinde kapatalım. Üstlerine şöyle parmak uçlarımızla tekrar baskı uygulayalım. Ters çevirip fırın kabımıza yerleştirebiliriz. Böreklerimizin hepsinin şekillendirme işlemi tamamlandı. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz.
Burada böreklerinizin üzerinin yumuşak olmasını istiyorsanız benim gibi yumurta sarısı sürün arkadaşlar. Eğer daha böyle pul pul dökülmesini istiyorsanız yağ sürmelisiniz. Ama ben bu böreğe böyle üstünün yumuşak olmasını daha çok yakıştırıyorum. O yüzden yumurta sarısı sürdüm. Dilerseniz benim yaptığım gibi de üzerini şekillendirmek adına çatalla şeritler çekebilirsiniz. Böreklerimi önceden 180 dereceye ayarladığım fırında pişmesi için bırakıyorum. Evet, muhteşem görüntüsüyle böreklerim fırından çıktı arkadaşlar. Gerçekten iştah açıcı bir görüntüsü var. Mutlaka bu börek tarifini kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlerden de tam not alacağına inanıyorum. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem kat kat kıymalı börek hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz söylediğim gibi like atmayı unutmayın lütfen. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.